hemen ağız değiştirdi. İşte tam askerin çekildiği anda otelin önündeki arabalar ateşe verildi. İlk alevler zafer çığlıkları arasında yükselirken asker uzaktan izliyordu. Saat tam 19.50 idi. Büyük kıyam kapıya dayanmıştı. İçeriye Allah'ım, o senin ateşin, içeriye benden. Cehennem ateşi işte. Artık içeridekiler için kurtuluş yoktu. Her şey 10 dakika içinde olup bitecekti. İnanılmaz bir duman, kapalı kapılardan camlar kırıktı zaten. Koridorlara sızmaya başladı. Elektrikler de kesilmişti. Birbirimizi görmemiz çok zordu. Soluk almakta giderek zorlaşıyordu. Müthiş bir gürültü ile son derece koyu, son derece sıcak, dumanın isin yoğunluğu, alevin kızıllığı ile birbirine karışmış bir biçimde müthiş bir alev sardı merdiven boşluğunu. Aşağıdan yukarıya doğru bir canavar dili gibi büyük bir hışırtıyla yükseliyor ve dağılıyor, patlıyor. Çığlıklar o kadar çığlık ki ölüm çığlıkları bunlar, ama ben dua ediyorum bu çığlık sahipleri çatı katına çıksın ve kurtulsunlar diye. Ama 3 veya 5 dakika devam eden bu çığlık sesleri kesildi. Otelin ahşap dekorasyonu sayesinde hızla yayılan yangın değdiği yerde can almıştı. O anda bir tek itfaiyeyi biz otelin önüne ulaştırabilmiş olsaydık, araçlar yanarken kesinlikle oteli yaktırmazdık. İtfaiye istekli miydi? İtfaiye de isteksiz. Sonunda otelde sağ kalanlar itfaiyeden de umudu kesip can havliyle camlara koştu ve yandaki binaya açılan hava boşluğuna atladı. 31 kişi bu dar geçitteki saçtan bariyeri devirip cehennemden kurtulmaya çalışıyordu. Ancak karşı binada onları bir sürpriz bekliyordu. Çıkmaya çalıştıkları yer Büyük Birlik Partisi'nin ilçe merkeziydi. Partinin penceresinden ellerine sopalar almış insanlar ağır hakaretlerle oraya girmeye çalışanlara vurmaya uğraşıyorlardı ve bize gidin, yanın, geberin diyorlardı. Bir süre sonra orta yaşlı, orta boylu bir bey balkona çıktı. O elinde sopalar olan ve bize hücum eden insanları içeriye aldı. Bundan böyle dedi, ben sizi koruyacağım, gelin dedi. Şimdi yanan yanmış, kurtulan kurtulmuş ama saldırganların asıl hedefi içeride, odasında Lütfü Kaleli ile birlikte mahsur kalmıştı. 78 yaşındaki Aziz Nesin ölümün eşiğine geldiği o dakikaları Sivas'ın acısı dinmeden 32. güne şöyle anlatmıştı. Kesin olarak ölüme hazırlandık, yani hazırdık. Hatta Lütfü Kaleli birkaç kez ölüyoruz abi dedi. Dedim ki öleceğiz. Başka çare yok yani, kurtuluşumuz yok. Azabı çömeldi olduğu yere, çünkü artık takatı kalmadı. Ama o yiğit kişi bana aynen şunu söylüyor: Sayın Kaleli, beni şu yatağa yatır, bu güruha kötü bir ölü cesedi vermiş olmayayım. Ve ben orada düşündüğüm şuydu: öyle bir biçimde öleyim ki korkarak ölmüş bir adam durumuna, pozuna girmeyeyim diye düşünüyordum. O da mümkün değildi çünkü kıvranıyordum. O dumanlardan kıvranıyordum ve kendi kendime bunun mücadelesini yapıyordum. Yalnız bir köşeye büzüşmüş bir adam olarak ölmeyeyim. O zaman Lütfü Kaleli dedi ki, belki dedi sokağa bakan pencereye doğru gidersek dedi, hemen dedim
Oraya doğru giren karanlıkta elimden tuttu. Elinden tuttum Aziz abinin. Kapıyı açtım. Müthiş bir alev sıcaklığı. Göz görü görmeyecek kadar yoğun bir duman içerisinde kendimizi bulduk. Hava kararmış, itfaiye yangını söndürmeye başlamıştı. Pencerede Lütfü Kaleli imdat diye bağırıyordu. Aşağıdakiler az sonra bu sesi duydular. Kurtarılacak kişiyi bir komiser zannettiler. İtfaiye aracı yanaştı, merdiveni uzattı ve Aziz Nesin inmeye başladı. Abi bu Aziz Nesin ya. Abi ya Aziz Nesin ya. O kadar gücüm kalmamış ki çok zor merdivenden otura otura iniyordum. Aşağıdan yukarıya da bir itfaiye eri geliyor. İşte o ara gördüğüm manzara şu. Kravatlı, gözlüklü, 40 yaşlarında veya 50 yaşlarında sakallı bir adam Aziz Nesin'i tanıyor. Ve kurtarmayın diyor. Aşağıdakiler Nesin'i tanımışlardı. Peşinde oldukları av aralarına inmek üzereydi. Refah Partili Belediye Meclis Üyesi Cafer Özçakmak merdivenin hemen altında durmuş, esas öldürülecek hayvan burada diye haykırıyordu. Kurtarmaya gelen itfaiye eri bir küfür savurup geri döndü. Aziz Nesin ve Lütfü Kaleli şimdi bir Sırat Köprüsü üzerinde yapayalnızdılar. İleride linç, geride cehennem vardı. 3-4 tane itfaiye eri Aziz Nesin'in gelmesini sanki de bekleyen kedi misali hazır avına atlayacak konumda. Onları görünce yine çığlık attım. İmdat diye bağırıyorum. Bu imdat seslerime daha aşağıdan herhangi bir olumlu tepki gelmeden o bizi kurtarmaya gelen itfaiye eri Aziz abinin bileğinden yakalayınca boş bir çuvalı sallar da atar gibi attı. Yere düştüm. Oradan yerden bana tekme yumruk vuruyorlar. Başımdan kan akmaya başladı. Yeri burada. Efendim polis arabasına kadar sürüklediler beni. Polis arabasına bindim. Polis arabasına bindiğim zaman yine polis arabasına koşup gelen bir adam yine yumrukluyordu beni. Alnından, yanaklarından kan akmaya başladı. Ben imdat çığlıklarını atıyorum yine ve çift yıldızlı bir komiser resmi kıyafetiyle arabanın üstüne geldi. Aziz abiyi onların saldırganların elinden kurtardı. Aziz Nesin ömrü boyunca kaçtığı polise ait bir minibüsle hastaneye taşındı. Avını elinden kaçıran öfkeli kalabalıksa yarım kalan iştahını tamamlamak üzere kendine yeni bir hedef seçti. Vilayet. Bir uğultu, bir patırtı ve taşlar, yağmur gibi taş. 3 vali yardımcım, emniyet müdürü, jandarma komutanı, 2 korumam, onlar aşağıda ve odacım. Kimse kalmadı. Kimse yok. Herkes kayıp. Herkes yerine gitti. Bir yandan telefonlar yağmur gibi geliyor Ankara'dan. Bir yandan muhasara altındayım. Aramda işte 30-40 tane merdiven basamağı var. Yani adamlar girecek, beni linç edecekler. Ve yeşil bayrağı da asacaklar yukarı. Yani bunun başka sonucu yok.